Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Viktor Siyokalte ile Raşit Necmettinov'un harika bir oyununu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, rakibimiz E4'te başladı. E5, at F3, at C6, fil C4, İtalyan açılışı bildiğimiz üzere. At F6, rakibimiz at G5 oynadı. D5, E5, at A5 oynandıktan sonra burada rakibimizin aslında tek bir hamlesi var. Yani kendisine iyi verilen tek hamle fil B5 hamlesi. Rakibimiz bunu oynadı. C6, D C6, B C6'dan sonra fil E2 geri dönüldü. Fil E2'ye geri dönüldü. Şimdi bizim burada oynamamız gereken hamle aslında belli bir hamle. H6 oynanmalı diye düşünüyordum ben de. Zaten makinede bize aynı şekilde bu dönüşü yaptı. H6 oynamış Necmettinov'da. At F3, E4, at E5, Vezir C7 ve burada at G4 hamlesi bir tık şüpheli olan bir hamle diye düşünüyorum. Şimdi burada peki biz at G4 yerine ne oynamalıydık? Bence at G4 yerine D4 hamlesi de tercih edilebilirdi. Peki neden tercih edilmeliydi? Şimdi D4 oynansaydı şundan çekinmekte haklı olabilirsiniz aslında. Burada geçerken alma yani E D3 oluyor. At D3'ten sonra hani burada biraz tuhaf durmuyor mu atımız işte filimizde biraz hani ufaktan kısıtlanmış gibi diye düşünebilirsiniz ama bilgisayara göre aslında bu konuda herhangi bir sorun yok. Aslında burada siyahların şahı biraz açıkta olduğu için siyahların biraz düşünmesi gerekiyor bu konumu diye hesaplıyor makine. Bundan sonraki hamlelerde örnek veriyorum işte fil D6 oynanırsa ya da fil E6 oynanırsa burada beyazlar at C3 çıkabilir, at C3 çıkabilir, fil F4 oynayabilir. Hani burada beyazlar için rahat bir konum olduğunu dile getiriyor bilgisayarımız. Peki şimdi D4 oynanmadı. At G4 oynandı. Daha mı kötü kaldık? Aslında kötü kalmadık. Bilgisayarımızın önerdiği ikinci hamle zaten at G4 hamlesiydi ama tabii ki D4 hamlesinin verdiği yani şanslar daha yüksekti diyebilirim. Peki Necmettinov nasıl devam etti diye bakarsak fil G4'te devam etti. Fil G4'ten sonra fil C5 oynandı. Peki şimdi beyazlar için aslında bir bilgisayar çok tek tük hamleler veriyor. Yani kendisine iyi olan bir iki hamle veriyor. Onun dışındaki bütün hamleler siyaha dönen, siyahın konumunu iyileştiren hamleler oluyor. Peki burada rakibimiz ne yapmış? Fil E2 oynamış. Peki bilgisayarın önerdiği, bahsettiğim tek hamlesi neydi? Kısa rok hamlesiydi. Kısa rok yapsaydı daha güvenli olacaktı. Ama fil E2 ile amaçladığı şeyi ben şahsen çözemedim. Fil E2'den sonra mı acaba kısa rok yapmak istedi diye düşünüyorum. Yani burada aslında çok sakat konumlar oluşmaya başlıyor. Çünkü bizim de kısa rok hamlemiz var ama ondan da daha önemli kale D8 hamlemiz var. Kale D8 hamlesi bence çok kuvvetli bir hamle. Dikkat edin. Bizim vezirimiz, atımız, filimiz, atımız yani iki atımız, bir filimiz, bir vezirimiz, bir de bir kalemiz etkin halde. Rakibimizin bir tek fili yani o da çok pasif bir durumda zaten. Bir tek fili şeyde oyunda sayılır. Onun dışında veziri, fili, atı, kalesi yok oyunda yani. O yüzden Necmettinov'un şu anda aslında kale D8 hamlesinden sonra büyük bir üstünlüğü var diye ben düşünüyorum. Her ne kadar makine böyle bir şey vermese de Necmettinov'un bence böyle bir üstünlüğü var gibi geldi. Peki C3 oynandı. At B7, kısa rok ve H5 hamlesinden sonra ki H5 hamlesini beğenmediğim yani bir hamle oldu. Çünkü burada B4 hamlesi var ama yani aslında Viktor abimiz D4 oynamayı tercih etmiş. Bu da iyi bir hamle sayısı da B4'ün daha kuvvetli bir hamle olduğunu ben şahsen düşünüyorum. E, Çünkü B4'te biraz daha oyun dengeli gibi oluyordu. Şimdi D4'ten sonra çünkü biz ED3 aldığımızda çok iyi kalıyoruz. Burada oynanması gereken tek hamle fil F3 oynanmalıydı ama fil F3 oynanmayınca şu an üstünlüğü biz almış olduk. Yani siyahlar olarak biz üstün konumdayız. Peki hocam yani şahımız açıkta kaldı.
ne bileyim hani kale E1 ile biz siyahlara sıkıntı oluşturamıyor muyuz diye düşündüğümüzde aslında oluşturabiliyorsunuz ama gerçekten bahsettiğim durum yani şu taşların konumuna bakar mısınız? Hala tek filiniz oyunda. Yani diğer bütün taşlarınız birinci yatayda dizilmiş durumda. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Taşlarınız nasıl derler? Felç kalmış durumda. Biz de bunu istemiyoruz. Yani satrancın doğası gereği bu olmaması gereken bir durum ama e, Victor abimiz böyle oynamayı tercih etmiş. Bir şey diyemiyoruz tabii ki. Peki şimdi at G4 oynadı Necmettinov. Vezir E2. Şah F8. Roku bozabiliriz. Herhangi bir sorun çıkarmıyor bize burada. Rakibimizin burada oynadığı hamle G3 hamlesi. Vezir D7. Fil E4 ve burada H4 hamlesi oynandı. Burada Necmettinov'un aslında ufaktan fark ettiyseniz taşlarını şah kanadına doğru yöneltmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Örnek veriyorum, filiniz buraya doğru bakıyor, kaleniz buraya bakıyor, piyonu sürüyoruz. Ufaktan şah kanadındaki piyon yapısını dağıtmaya çalışıyoruz. Vezirimizi bu tarafa yöneltmeye çalışıyoruz. Bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Rakibimiz şu an buna yanıt veremeyecek durumda gibi gözüküyor. Peki fil F4 oynandıktan sonra sizce burada ne oynanmalıydı? Gerçekten burası çok kritik. Çünkü yapacağınız herhangi bir hamle çok büyük, yani çok önemli. Örnek veriyorum, siz burada A5 oynarsanız gerçekten konumu bozabilirsiniz. Örnek veriyorum, G5 de oynayabilirsiniz. İşte HG3 oynayabilirsiniz. Evet. Burada bahsettiğimiz hiçbir hamleyi oynamıyor Necmettinov ve gidiyor at H2 alıyor. Harika bir hamle. Yani bunu ilk incelediğimde o kadar şaşırdım ki gerçekten çok güzel bir hamle ya, harika. Ben böyle bir hamleyi yapabilir miydim? Yani yapsam da bunun devamını getirebilir miydim bilemiyorum. Çok harika bir hamle yapıyor Necmettinov. Peki şimdi yani hocam biz bu atı alamaz mıyız diye düşünüyorsunuz. Hocam atı alırsanız şöyle bir sıkıntı oluşuyor. HG3'ten sonra zaten şah G3 alamazsınız. Burada mat oluyorsunuz. Burada şah G2 ya da örnek veriyorum şah G1 oynadıktan sonra da şahınız gerçekten çok kötü durumda kalıyor. Vezir H, yani 3'ten sonra gerçekten terk etseniz yeridir diyebiliriz. Çünkü şahınız sıkışıyor. Kale E1 ya da kale D1 gitmeniz durumunda hala çok kötü durumdasınız. O yüzden maalesef böyle durumlarla karşılaşıyoruz diyebilirim. Peki rakibimiz burada şah H2 almadığına göre peki ne yapmış olabilir? Kale E1 oynamayı tercih etmiş kendisi. Biz at G4 oynadık. Fil F3 ve burada at F2 oynadık tekrardan. Fil E3, HG3, fil C5, at C5, fil C6'dan sonra at H3, şah F1 hamlesinden sonra vezir F5, fil F3, G2, vezir G2, kale D3 hamlesinden sonra at D2 ve burada artık bitiren hamle Necmettinov'dan geliyor. Kale D2 ile artık burada rakibimiz terk etmiş. Yani peki neden terk etti hocam? Kale boşta değil mi? Hayır, kale boşta değil arkadaşlar. Çünkü vezir D2'den sonra vezir F3'te yani burada pek hoş şeyler olmuyor sanki. Vezir F2'de koymak istemeyiz. Mat oluyorum sonuçta. Peki hocam, yani ben bunu almak zorunda değilim. Peki ne yapacağız? Kale 2 yaparsanız da arkadaşlar kale D3 gibi bir hamlemiz bulunuyor. Kale D3'ten sonra ya bilmiyorum burada daha nasıl devam edebiliriz. Çünkü bu fili nasıl tutacaksınız? Örnek veriyorum, kale F2'de tutamazsınız. At F2 gibi bir hamlemiz var. Vezir F2'den sonra da zaten olmaz. Hatta gösterelim. Kale F2 yaptık diyelim ki. At F2, şah F2 alalım, hadi öyle yapalım. Bu sefer de ne gibi bir şey var? Kale D2 gibi bir şey var. Veziriniz düştü. Hocam yani ne yapacağız biz o zaman at F2'ye karşı? Şah E2 oynasanız. Burada vezir F4 gibi bir hamleden sonra yani bunu almanız zaten pek şey değil. Çünkü kale H2 var. Burada birçok durumda karşı karşıya kalıyorsunuz. Mükemmel. Yani o yüzden Viktor abimiz terk etmeyi tercih etmiş ve gerçekten de en doğrusunu yapmış diye düşünüyorum.
Necmettinov at hamlesinden sonra gerçekten muhteşem bir performans ortaya koymuş. Necmettinov'u da bu yüzden çok seviyoruz diyerek analizimizi tamamlayalım. Umarım çok öğretici bir analiz olmuştur. Ben şahsen bu maçı incelerken çok keyif aldım ve tabii ki de çok şey öğrendim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır ve çok güzel bilgiler edinebilmişsinizdir diyerek videomuzu bitirelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Necmettinov olabilir. Örnek veriyorum, Paul Murphy olabilir. Klasik oyuncularımız hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.